Palu ailesi. Nerede olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'nin gündemine oturan bu ailenin hayatı sanki bir filmden uyarlanmış gibi. Hala mı susacaksın? Çünkü birazdan anlatacaklarım ömrünüz boyunca nadiren duyacağınız cinsten bir hikaye. ...21 Aralık'ta Havva Palu, Müge Anlı'nın programına çıkarak kızı Meryem'in kaybolduğunu ve uzun süredir ortada olmadığını söyledi. Aslında birilerinin zorlamasıyla başvurduğunu söylemek daha doğru. Programa çıktıkları andan sonra ise her şey bambaşka bir hal aldı. Peki kimdi bu Palu ailesi? Harun ve Havva, ailenin en büyükleri. Çocukları ise Emine, Fatih, İsa, Ayşe ve Meryem. Olaylar bu tablo üzerinden animasyonlu bir şekilde anlatılacak ve bu sayede tüm olayı net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Aile bu fertlerden oluşmaktayken Ahmet Meryem'le, Emine de Tuncer'le evlenir. İki ailenin de ikişer çocuğu oldu. Olaylar işte tam da bu noktadan sonra korkunç bir hal almaya başladı. Tuncer kendini yarı hoca olarak aileye tanıttı ve geçmişinde bazı hastalıklı insanlara şifada bulunduğunu da söyledi. Yarı hocadan anlayacağınız dini vazifeleri veya Kur'an'ın bir kısmını biliyor fakat resmi olarak hocalık mevkisinde değil. Tuncer ailenin mal varlığından bu aileye katılmadan haberdar oluyor. Zaten ilerleyen zamanda anlattıklarıma baktığınızda Tuncer'in bu aileye girmeden önce bir şey ya da bir şeyleri planladığını göreceksiniz. Tuncer 5 kardeşin annesi olan Havva'nın evi ya da evlerinin olduğunu bir şekilde öğrenmişti. Bu mirası alabilmek için sinsice planlar yapmaya başladı. Aile içinde büyüden, cinlerden bahsediyor ve kendisinin büyü yapma, bozma gibi işler yapabildiğini belirtiyordu. Halkımızda maalesef ki bir kısım insanlar bu tarz işleri yapan kişilere sorgusuz sualsiz inanabiliyor ve hocadır ne derse doğrudur mantığıyla hareket ediyor. Tuncer de kendisini dini bir kişilik olarak göstererek saygınlık kazanıyordu. Meryem'in eşi olan Ahmet, Tuncer'e asla inanmaz ve onun sahtekar olduğunu söyler. Babaları Harun da Ahmet'i desteklemektedir. Aileden bazıları olur mu öyle şey koskoca hoca yahu deyip Ahmet ile babaları Harun'a karşı çıkar. Tuncer Ahmet'in planlarını bozacağını düşünerek ona iftiralar atmaya başlar. Tuncer ailede özellikle kendisine çok saygı duyan İsa'ya Ahmet'in kardeşlerinden birini fuhuşa zorladığı, dövdüğü gibi şeyler anlatır. İsa ilerleyen zamanda Tuncer'in söylediklerine daha fazla dayanamayıp namus meselesi yüzünden Ahmet'i öldürür. Belki de İsa bazı tehditlere karşılık yapmak zorunda kalmıştı. Ahmet'i İsa'nın öldürmesi üzerine babaları Harun suçu bir şekilde üstlendi. Ne kadar hapis yattı vesaire bunlar işin ekstra boyutları olduğu için anlatmıyorum. Tuncer bu noktadan sonra İsa'ya öldürdüğünü anlatırım diyerek onu tamamen eline geçiriyor. Eşi öldürülen Meryem çocukları ile birlikte Tuncer ve eşi Emine'nin yanına yerleşiyor. Buraya kadar ortada sadece bir cinayet varken buradan sonra hikaye korku filmine dönüyor. Tuncer gizlice dul kalan Meryem'e cinsel saldırılar yapıyor ve onu bir şekilde korkutarak susturuyor. Hatta öyle ki Meryem'in çocuklarına da cinsel tacizde ve işkencede bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu baskılara dayanamayan 7-8 yaşındaki Recep evden kaçıyor fakat polis çocuğu aileye geri teslim ediyor. Bu 2 kez daha tekrarlanıyor. Bu kez polise isyan eden, bana işkence ediyorlar deyip üzerindeki izleri gösteren Recep, kontrollerden sonra çocuk esirgeme kurumuna yerleştiriliyor. Daha sonra Recep verdiği ifadede şunları söylüyor. Hatta onu geri kaçırmaya çalışmıştım falan, gücüm yetmedi dedim, polise söylerim. Hani cam yüksekteydi, yüksek olduğu için yetişemedim, boyum yetmedi, gücüm de yetmedi yani. Tuncer ilerleyen zamanda kardeşlerinin annesi olan Havva'ya gidip evlerinin büyülü olduğunu söylüyor ve birkaç kere evde onu bir şekilde oyunlar yaparak korkutuyor. Benim evim ikisini birbirine bağlantı yapmışlar. Yok ben asla gitmem oraya, girmem. Ne bağlantısı? Yani büyü bağlantıları. Evin içinde Arapça yazılar yazıyor.
muskalar bırakıyor ve bunları kendisi yapmamış gibi gösteriyor. Ardından ölen Ahmet için senden kan parası isterler, evleri benim üzerime geçir, böylece senden alamazlar diyerek ikna ediyor. Tuncer aileyi evlerinden çıkarmak için evlerinin büyülü olduğunu, büyü yapanların organ mafyasına çalıştıklarını ve öldürülen Ahmet'in akrabalarından bazılarının intikam alacağını söyleyerek onları bir şekilde evden çıkartıyor. Meryem'e kredi çektirerek bir araba aldırıyor. Bu arabada kaçamak bir şekilde yaşayan aile cehaletinin kurbanı oluyor. Ben de şu kadar söyleyeyim ki 10 kişi o arabada rahat rahat oturuyordu, kalkıyordu, hepsi de işine geliyordu. Bu noktadan sonra gerçekleşenler daha da korkunç. Öldürülen Ahmet'in eşi Meryem. Tuncer Meryem'e öyle iftiralar atıyor ki ailenin cahilliği daha da netleşiyor. Örneğin Tuncer, Meryem yemeğime ilaç atıp ben baygın haldeyken bana tecavüz etti diyor. Bununla da kalmayıp Ahmet'in akrabalarına bizi şikayet etti diyor. Üstüne Meryem'in bu yaptıklarını büyü gibi şeylere bağlıyor. Onu bir ağaca bağlayarak cezalandırıyor ve görenlere de o ağır cezalı diyor. Kendince yaptığı işkencelerin, cezalandırmaların ve ailenin vardır bir bildiği diyerek hiçbir şekilde müdahale etmemesi sonrası Meryem hayatını kaybediyor. Ailede bir süre sonra yetim kalan Melike zor şartlar ve işkenceler sonrası hastalanıyor. Karnında şişlik olduğu görülen Melike'nin ailede birileri tarafından karnına taş bağlandığını gören şahitler bile var. İlerleyen günlerde Tuncer Melike'nin de büyülendiğini söylüyor. Bunlar tamamen ailenin verdiği yazılı ifadelere göre anlatımlar. Tuncer'in küçücük kıza büyüyü tedavi edeceğim diyerek karnına tekmeler attığı ve geçmemesi üzerine ispirto içirdiği, küçük kızın kusması ve bayılması sonrası öldüğü söyleniyor. Bu küçük kız şu anda kayıp ve tüm ailenin küçük kızı bir yere gömdüğü düşünülüyor. Sonrasında ise konuştuklarında tek bir ifade vermeleri için hepsi nasıl olduğunu görmediklerini, bir anda kaybolduğunu belirtiyor. Mayıs 2008 yılında Tuncer'in erkek çocuğu olan Enes de evden kaçıyor. Onu sokakta gören biri polise götürüyor. Polis darp raporu için Enes'i hastaneye götürdüğünde ise korkunç bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Doktor Enes'in kalçasına girmiş iğne kırığı, iğne izleri ve cinsel istismar bulguları rapor ediyor. Enes sırf bu yüzden Temmuz ayında ameliyat bile oluyor. Tüm bu olayların nihayetinde 3 ölüm, cinsel istismar, dolandırıcılık, işkence ve psikolojik baskı ile manipülasyon dahil birçok suç işleniyor. Geçtiğimiz günlerde Tuncer isimli şahıs iftira atayım derken yanlışlıkla itirafta bulunuyor. Tuncer, madem Meryem öldürülüp gömüldü, o zaman düşmanları onu böğürtlenlik bir alana gömmüştür. Çünkü o böğürtlenleri çok severdi dedi. Bu ifade zaten başlı başına saçmalık içerip Tuncer'in bunu itiraf ettiğini bildirmekteyken belirtilen bölge hemen aranmaya başladı. Bölgede kazı yapan ekipler kemik parçalarının izine rastladı ve şu an kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürüldü. Tuncer'in eşi olan Emine stüdyoda neredeyse tüm olaylara ve anlatılanlara iftira cevabını verdi. Çok büyük iftiralar, kesinlikle ben bu iftiraya kabul etmiyorum. Atılan, yapılan arkamızdaki çok büyük bir iftiralar var. Ben eşime hiçbir falan almadım. Atılan büyük bir iftiralar. O da iftira. Müge Hanım, bunlar atılan bizlere çok büyük iftira değil, yalan bunlar. Bunlar atılan çok büyük iftiralar. Yüzündeki morluklar dövüldüğünün, hatta işkence bile edildiğinin kanıtıydı. Ama o hala Tuncer'i savunuyordu. Sanki tüm aile Tuncer'den korkuyordu. Ailenin bir şey sakladıkları ise gün gibi belliydi. Bunu Tuncer'den korkularına mı söylemiyorlardı bilmiyorum. Derslerine iyi çalıştıkları belli, fakat unuttukları bir şey var. Mazlumun ahı elbet duyulur ve gün gelir hesap sorulur. Bu çektikleri acıları dindirir mi bilmem, fakat mazlumdan ah alanlar iki dünyada da yok olur.